Herkese merhaba. Bugün günlerden 9 Eylül 2023 Cumartesi günü. Allah'ın izniyle artık fındığa başlamaya karar verdik. Erkek kardeşim de yıllık izin aldı. Ben de yıllık izin aldım. Bahçenin yolunu tuttuk. Üflemeyle biliyorsunuz ilk önce gazelleri temizlemiştik. Şimdi ise artık üflemeyle tamamen fındığı almayı düşünüyoruz. Ama ilk önce biz sabahtan geldik ve dallarımızı sirkelemeye başladık. Dallarımızda fındık kalmıyor arkadaşlar. Kesinlikle hepsi dökülüyor. Zaten ben de çok sopayla vurma taraftarı değilim. Sopayla vurmayı düşünmüyorum. İşte şu kara fındıklar var. İşte bunlar bile rahatlıkla dökülebiliyor. Gayet de güzel. Biz nasıl bir sistem izliyoruz? Aslında böyle bir sistem kafamızda yoktu. Biz sirkeleyecektik, geçecektik. İşte dalda kalanlar varsa elimizde gördüğümüzü alacaktık. Belki de sopayla vuracaktık ama ben sopayla vurmak istemiyordum. Allah gönlüme göre verdi diyebilirim. Komşum Gökhan dedi ki abi dedi yere branda serin. Brandamız da vardı zaten uzunlamasına. Brandaya dökülenleri dedi en azından dedi atarsın tırtıra eve götürürsün dedi. En azından dedi üfleme yaparken dedi çok fazla fındık taşımış olmazsın dedi. Biz de aynı şekilde yapıyoruz. Gayet de güzel de fındık brandanın üzerine dökülüyor. Handikaplarımız var. Toprağımız çatlamış. Yani rahatsız edici derecede çatlamış ve yapraklar dökülmeye başlamış. Biz harmanı yaparken birazcık yaprak, birazcık fındık, birazcık dal parça yapacağız. Birazcık uzun sürebilir harman zamanı. Birazcık keyifsiz gidiyoruz. Böyle ne bileyim hani böyle iş hemen kaçmıyor. Yeni başladığımızdan olsa gerek. Eğer öğleden sonra üflemeye geçersek onu da göstereceğim. Nasıl iş yürüdüğünü. İnşallah bizim tahmin ettiğimizden hızlı gider. Bizim planladığımız ilk etapta bir günde 3-4 sırayı bitirmek, tamamen bitirmek, yerini toparlamak, dalını toparlamak ve daha sonrasındaki günde 4 sıra bu şekilde ilerlemek. Böyle hedefimiz 5-6 sıra bitirelim gibi değil. Kesinlikle biz 4 sırayı tamamen bitirelim ve diyelim ki 4 sıramız tamamen bitti diyelim. En azından daha sonraki günler bu şekilde aşamalı olarak gidersek fındığımızın bittiğine kanaat getireceğiz. Şu an tabii ki ilk sıralar olduğu için can sıkıcı oluyor. Biz de ya yanlış anlamayın masa başı çalışan insanlarız. Her gün tarlaya gelmiyoruz. Vaktimiz olduğunca hafta sonları vakit buldukça tarlada vakit geçiyoruz. Hafta içi masa başında oturup gelip tarlada çalışmak da gerçekten de bizim için yorucu oluyor. İsteksiz davranıyoruz. Fındık toplama zamanı genelde böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunu biz bir şekilde halledeceğiz. Ama önümüzdeki senelerdeki planlarımız farklı. Toprağımız çatlıyor arkadaşlar. Fındıklar yarıklara giriyor. Gerçekten de bu bir kayıp mı? Kesinlikle kayıp. İşte dal sirkelemeye uğraşıyoruz. Yarıklara giriyor. Üzerlerine basıyoruz. Ama belki file sistemini uygulamış olsak bu bahçemizde bu şekilde kayıpları daha minimize edeceğiz. Daha uzun süreçli zamanlarda fındığımızı toplayacağız. Acelemiz olmayacak. Çünkü şu anki endişemiz fındığın yarıklara kaçması, üzerine basılması gibi endişelerimiz var. Ama yapacak bir şey yok. Biz bu yola başımızı koyduk. Artık bu işi yapacağız. Şimdi sirkeleme yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Orada neler yaptık size gösterelim. Gördüğünüz üzere burada daha öncesinde temizlemiş olduğumuz öbeklerimiz var. Gazellerimiz var. Bunların içinde ve üstünde de fındıklarımız var. Esas bizi düşündüren bu konu. Her yerde tane fındıkları görüyorsunuz. Burası genellikle sarı fındık ağırlıklı bir bahçe. Topraktaki yarıkları da görüyorsunuz.
Fındık gayet güzel. Yere dökülmüş durumda. Ve biz bu şekilde brandanın üzerine sirkeliyoruz. Şöyle sirkeleyeyim. Kalanlar dökülüyor. Kalmayanları şöyle görüyorsunuz yine. Şuradan yeşil bir potağım kalmış. Onu atıyorum. En azından bayağı bir fındığı brandanın üzerine toplamış oluyoruz. Yeri ne kadar da temizlesek de görüyorsunuz artık yapraklar dökülmeye başladı. Ve artık biz bunları da üfleyeceğiz. Yaprak maprak ne varsa eve götüreceğiz. Çünkü artık bunun geri dönüşü yok. Başladık. Mesela burada çok yoğun bir dökülme olmuş. Umarım görebiliyorsunuzdur. Burası yaklaşık diklemesine 30 Ocak var. 29-30 Ocak'tan oluşan sıralar. Az bir yerimiz kaldı başa ulaşmaya. Sondan başladık. Başa doğru gidiyoruz. Başta da bu fındıklarımızı tırtırımıza boşaltacağız inşallah. Evet, ilk etap aralarımızı bitirdik. Şu an onları boşaltacağız. Son bir araya daha duracağız. Daha sonrasında ise öğleden sonra üflemeye geçmeyi planlıyoruz. Gayet de güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bayağı da fındık topladık. Bunu yere dökmüş olsaydık bir daha bunu üfleyip bir daha bir araya getirmek için uğraşacaktık. Ama brandayla böyle bir şey söz konusu olmadı. Bayağı da fındık topladık maşallah 2 kişi. Zaten fındığın yarısından fazlası dökülmüştü. Kalanını da biz brandaya sirkelemiş olduk. Şimdi onları size göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bayağı bir fındık var. Yine keza erkek kardeşimin brandasında da bayağı fındık var. Dallar düşüyor böyle, parça dallar. Aslında budama yapmış olsaydım bu bahçemde kesinlikle belki böyle bir şeyle karşılaşmayacaktım. Şimdi bunları yavaş yavaş pat patımıza yükleyelim. Evet, bugün 10 Eylül 2023 ve fındığı üflemeye başladık. Dün aslında öğleden sonra üflemeyi düşünüyorduk. Dedik ki erkek kardeşimle birazcık daha brandanın üzerine sirkeleyelim. Fındığı alalım dedik. Ve bugün üflemeye başladık. Şimdi size üflediğimiz yerleri, temizlediğimiz yerleri göstereceğim. Bir de fındığı biriktirdiğimiz yeri göstereceğim. Biz birazcık ağır gidiyoruz. Yani çok hızlı gidemiyoruz. Şöyle eksilerinden bahsedeceğim. Tabii göstererek bahsetmemde fayda var. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bahçemde yarıklar var. Ve yarıklara kaçmış fındıklar var. Bu da bir dezavantaj mı? Dezavantaj. Biz daha sonrasında burayı elle üzerinden geçeceğiz. Ama bu toprağın daha fazla yarılacağını tahmin ediyorum. Güneş gördükçe. Çünkü üzeri tamamen tertemiz. Şu an yaprak bile yok sayılır. Ve biz bu araya topluyoruz. Şu ara, şu yarım bir aramız var. Şurada bir tam aramız var. Burada da yine bir tam aramız var. Biz fındığı bu araya üflüyoruz arkadaşlar.
tırmıkla bu arayı, kovaları doldurup pat patımıza yükleyeceğiz. İş güzel gidiyor. Gitmiyor değil ama bu yarıklar gerçekten bizi endişelendirmedi desem yalan olur. Yani hala bu yarıklarda fındıklar mevcut. Biz kendimiz üzerinden geçeceğiz. Şöyle yaptığımız şekli gösterelim. Ben burada ıhlamur ağacı yıkılmış. Onun dallarını çekiyorum. Erkek kardeşim de bu şekilde devam ediyor. Burası temiz olan yer. Temizlediğimiz ve buraya atıyoruz fındıkları. Bugün 4. gündeyiz. Kardeşimle beraber toplamaya devam ediyoruz. O üfleme makinesiyle fındıkları bir araya getiriyor. Ben de onun önünden dalları silkeliyorum. Bu yaptığımız işten çok memnun muyuz? Kesinlikle değiliz. Motorun, makinenin performansından hiçbir şüphemiz yok. Gayet de güzel çalışıyor. Ama bizim bahçemize uygun değil. Maalesef uygun değil. Neden? Şimdi sizlere göstereceğim. Neden uygun olmadığını. Görüyorsunuz, fındıklar bu şekilde kalıyor. Tane tane. Artık biz bunları elimizle alacağız. Yarığı görüyor musunuz arkadaşlar? Devasa bir yarık. Şöyle iki parmağım, şöyle benim parmaklarım da birazcık kalın. İki parmağım girecek şekilde buraya fındık rahatlıkla giriyor. Biz şu şekilde öbekler yapıyoruz. Erkek kardeşim. Görüyorsunuz yarıkları. Burası harita gibi oldu. Fındıklar içerine girmiş durumda. Kesinlikle üfleme makinesi bunları çıkartamıyor. Tabi bu metotla
fındık toplayanlarınız var. Biliyorum. Keşke böyle taneler bir arada durabilse. Ama bizim bahçemiz maalesef bu şekilde yarılmış durumda. Size şunu göstereceğim. Bakın burası gazellerin olduğu bir yer. Bu gazelleri biz bahçe dışına çıkartmamıştık. Buradaki toprak nemli arkadaşlar. Ama bakın inşallah gözüküyordur. Anlaşılıyordur. Nemli arkadaşlar. Gazellerin olduğu yerde öyle devasa çatlaklar yok. Ama gazelin olmadığı yerde çatlaklar ortada. Neyse, bu bize akıl kârı oldu. Biz nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünüyoruz. Şimdi diyenleriniz olacaktır. Toplama makinesi, bu vakumlu çekme makineler var. Traktör arkasına takılan veya pat arkasına takılan. Şu an onun maliyetini kaldırabilecek durumda değiliz. Hem traktörümüz yok, hem de bu makineyi alacak bütçemiz yok. Yani o bütçede fındık toplamıyoruz. Yani fındığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Daha fazla nasıl alabiliriz diye düşünüyoruz. Elimizden geldiğince bakımlarını eksiltmemeye özen gösteriyoruz. Ama tabii bu bahçemde budama gerekiyor. Bahçeleme gerekiyor. Detaylı bir işlem gerekiyor. İnşallah onu da bu yıl itibariyle başlayacağız. Evet, bugün 6. gün ve yavaş yavaş insanlıktan çıktığımızın kanıtıdır. Toz toprak ne varsa getiriyoruz. Komşumun patpatını ödünç aldım. Damperli onunki, bizimkisi o şekilde değil. Ve size şimdiye kadar getirdiğimiz fındığı göstereceğim. Yani fındık dersek birazcık şey olabilir ama burası birazcık yaprak, birazcık toprak, azıcık fındık var. Şöyle onu göstereyim size. Evet. Keşke bunların hepsi fındık olsa. Biz bahçede ne bulduysak getirdik. Ne ararsanız var içinde. Taş, toprak, odun, misina. Vallahi ne varsa var yani. Neyse artık gideyim. Bugün 4. seferi yaptım. Patpatı çalıştıralım ve yola koyulalım. Vallahi bu patpat olmasaydı ben yanmıştım. Vallahi direksiyonlu patpat
İlk defa kullanıyorum. Yani benimki ile arasında çok fark var. Biz bayağı eski çağda kalmışız. Bu pat bayağı güzel. 12'lik damperli. Bizimkisi hem damperi yok hem de böyle direksiyonlu değil. Bunların direksiyonlarına hakim olmak gerçekten kolay bir şey değil. Bu şekilde doldurup tırtıra boşaltıyoruz. Bazen brandayla, bazen böyle aralara girebildiğim yerler var. Burayı husisiye açtım. Toz, toprak ne varsa atıyoruz. Yapılan yer şöyle yukarıya kadar kısmen yapıldı. Hepsi bitmedi ama şöyle kovaları da dolduruyoruz. 3 kişi yapabildiğimizi yapıyoruz. Bugün 6. günü bitirdik Allah'ın izniyle. Kardeşim, ben, amcam. Bugün amcam gerçekten tam performans çalıştı diyebilirim. Hiç öğle yemeğine falan da gitmedi. Zaten biz de gitmediydik. Burada atıştırdık. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bugünkü 7. patpatımız. Dün 9 getirdik. Ondan önceki gün 5, 4. Sürekli getiriyoruz ama çoğunluğu yaprak, toprak, taş diyebilirim. Ne kadar toplamışızdır tartışılır. Yani bir ton topladıysak diyoruz, çok güzel. Ama işin özüne geleceğim arkadaşlar. İşin özü, üfleme işe yarıyor mu? Üfleme işe yarıyor. Yani şöyle söyleyeyim, biz burayı 10 dönümü rahatlıkla 2 günde üfleyerek bitiririz. Yani üflemede sıkıntı yok. Sıkıntı gördüğünüz üzere taşımada. Ve bizim toprağımız kara toprak olduğu için fındığın çoğu demek istemiyorum, maalesef bayağı kısmı yarıklara kaçtı diyebilirim. Gerçekten bu konuda erkek kardeşim de olsun, amcam da olsun çok üzgünüz. Yani fındığımız da güzel gözüküyordu. İnşallah harmanı yaptıktan sonra da sizlerle bir video daha paylaşmayı planlıyorum. İşte kaç yevmiye verdik, ne kadar harcadık, ne kadar yaptık, hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama üfleme almayı düşünüyorsanız şunları göze almanız lazım. Toprağınızın yapısına bakmanız lazım. Eğer toprağınız yarılıyorsa kesinlikle üflemeyi düşünmeyin. Yani fındığınız komple o yarıklara kaçacaktır. Eğer bunu göze alıyorsanız üfleme yapın. Ama biz artık bu sene itibariyle üfleme işine son veriyoruz. Nasipse önümüzdeki yıllarda file sistemine geçeceğiz. Onu da yavaş yavaş araştırmaya başladık. Fiyatlarını alıyoruz. Kullananların
tarlalarına gideceğiz. İnşallah onları da sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ama üflemenin dezavantajları sadece bununla bitmiyor. Sadece toprak yarıklarıyla bitmiyor. Biliyorsunuz bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Toprak yarılıyor. Tabii ki şimdi biz size gösterdiydim, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle gazelin olduğu yerde toprak nemli ve yarılmamış. Bu da haliyle fındığı daha şey tutuyor, kurutmuyor köklerini. Ve bence böyle kalması daha mantıklı. Biz yanlış yaptık. Biz geçen sene makineyi almış bulunduk. Bu sene de kullanacağız diye niyet ettik. Çünkü bu da bir maliyet. Bunun da maliyetini çıkartmamız gerekiyordu. Erkek kardeşim, amcam, ben bunun maliyetini çıkarttığımızı düşünüyorum. İşte diyorum ya, size bir video daha paylaşacağım. Kaç yövmiye verdik, ne kadar topladık. Ondan sonra zaten kesin şey ortaya çıkacak. Dediğim gibi benim bir videonun ortalarında olması lazım. Size bir şey söyleyeceğim demiştim. 5 yıl boyunca üfleme ile fındık toplayan şirketimizde bir arkadaşımız vardı. Emre dedi, üflemeyle mi toplamayı düşünüyorsun? Evet dedim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum dedi. Fındıkta verim kaybını yaşarsın dedi. Biz 5 yıl bu şekilde kullandık ve şu an fındıklığı tekrardan bakımlarla, beslemelerle canlandırmaya çalışıyoruz dedi. Bu bizim için çok büyük kayıp oldu dedi. Bunu da şöyle kulağımın şurasına küpe yaptım. Bu sene bu şekilde oldu. Dediğim gibi maliyetini çıkartmamız gerekiyordu. O yüzden de bu sene bu şekilde fındığımızı topladık. Sürekli yorum yapan arkadaşlarım var. Allah razı olsun hepsinden. İyi temennilerde bulunuyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Evet arkadaşlar, hep önerilerinizi bir kenara not ediyorum. Bu önerileri zaten ben yıllardan beri araştırmalarımda edindim ama bizim zamanımız kısıtlı. Hem çalışıyorum hem fındık bahçesine gelmek gerçekten de kolay olmuyor. O yüzden de hepsini zamanla uygulamayı planlıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar yorumlarda belirtirsiniz. Deneyimlerinizi aktarırsınız. Çünkü yorumlarınızı sadece ben okumuyorum. Diğer kullanıcılar da okuyor. O yüzden de mutlaka yorumlarda dileklerinizi, isteklerinizi veya işte yaşamış olduğunuz deneyimleri paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik tekrardan benden bu kadar. Hoşça kalın.